1945 yılında George Orwell tarafından yayımlanan Hayvan Çiftliği, konuşan hayvanların yer aldığı basit bir fable gibi başlar. Oysa bu eser, dünya edebiyatının en güçlü siyasi hicivlerinden biri olarak kabul edilir ve iktidarın nasıl yozlaşabileceğini anlatır. Hikaye, Bay Jones'un yönettiği beylik çiftlikte geçer. Hayvanlar bütün gün çalışır fakat emeklerinin karşılığını alamaz. Ürettikleri her şey insanların olurken, kendilerine yalnızca hayatta kalacak kadar yiyecek kalır. Yaşlı domuz koca reis hayvanları samanlıkta toplar. İnsanların emek sömürüsünü anlatır ve bütün hayvanların eşit yaşayacağı yeni bir düzen hayal eder. Bu düşünce devrimin temelini oluşturur. Koca reis ölür. Bir süre sonra aç bırakılan hayvanlar ayaklanır, Bay Jones'u çiftlikten kovar ve yönetimi ele geçirir. Artık çiftliğin adı hayvan çiftliğidir. Yeni düzenin temeli olarak 7 emir ilan edilir. İnsanlara benzemek yasaktır. Bütün hayvanların eşit olduğu ilan edilir ve herkes özgür bir geleceğe inanmaya başlar. Bütün hayvanlar eşittir. Okuma yazmayı en iyi bilen domuzlar yönetimi üstlenir. Başlangıçta kimse buna itiraz etmez. Fakat kısa süre sonra süt ve elmalar yalnızca domuzlara ayrılır. Ayrıcalıklar çoğu zaman büyük bir zorbalıkla değil, küçük istisnalarla başlar. Devrimin iki önderi Snowball ve Napolyon arasında görüş ayrılıkları büyür. Snowball çiftliği geliştirmek isterken Napolyon iktidarı tamamen ele geçirmeyi planlamaktadır. Napolyon'un yetiştirdiği köpekler Snowball'u çiftlikten kovar. Toplantılar kaldırılır ve bütün kararları artık yalnızca Napolyon verir. Napolyon'un sözcüsü Squealer, yapılan her değişikliği hayvanlara doğruymuş gibi anlatır. Başarısızlıkların suçlusu hep Snowball olurken başarıların sahibi daima Napolyon'dur. Çiftliğin duvarındaki 7 emir geceleri sessizce değiştirilir. Hayvanlar eski halini tam hatırlayamaz. Tarihini unutan toplumlar değiştirilen geçmişi gerçek sanmaya başlar. Çiftliğin en çalışkan hayvanı Boxer'ın tek cevabı vardır: daha çok çalışacağım. Sonra buna bir yenisini ekler. Napolyon her zaman haklıdır. Fakat artık işe yaramadığında uğruna çalıştığı düzen onu da gözünü kırpmadan gözden çıkarır. Napolyon'a karşı çıkan hayvanlar birer birer ortadan kaldırılır. İtiraflar başlar, idamlar başlar. Korkunun olduğu yerde artık sadakat değil, yalnızca itaat vardır. Domuzlar artık çiftlik evinde yaşar, yataklarda uyur, içki içer ve insanlarla ticaret yapar. Bir zamanlar yasak olan her şey artık serbesttir. Günün birinde hayvanlar duvara baktıklarında bütün kuralların silindiğini görür. Geriye yalnızca tek cümle kalmıştır: bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir. Bu cümle romanın tamamını özetler. Romanın sonunda domuzlar ve insanlar aynı masada oturur. Dışarıdaki hayvanlar pencereye baktıklarında artık hangisinin insan, hangisinin domuz olduğunu ayırt edemez. Hayvan çiftliği, edebiyat çevrelerinde çoğunlukla Stalin dönemindeki Sovyetler Birliği'nin alegorik bir eleştirisi olarak değerlendirilir. Orwell ise kendisini demokratik sosyalist olarak tanımlıyor ve her türlü totaliter yönetime karşı çıkıyordu. Belki de bu yüzden romanın asıl uyarısı tek bir rejime değil, gücün kendisinedir. Bir düzeni değiştirmek, onun yöntemlerini değiştirmediğiniz sürece gerçek bir değişim değildir.